Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bu tatlı buketlerin yapımını göstereceğim. Şöyle göstereyim. Çok tatlılar. Tığımız 2,5 milim 4 numara tulipin 2,5 milim tığını kullanacağım arkadaşlar. İpim ise Kartopu Natural Baby. Biraz kalın bir ip. Şimdi öncelikle bu gövdeden başlayacağız. Burayı yapacağız arkadaşlar. Haydi başlayalım. Sihirli halkayla başlıyoruz. İpimizi parmağımıza doladık. 1 Şöyle bir tane yaptım. 6 tane sihirli halkamın içerisine sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 şöyle çıkarayım ve 6. Sihirli halkamı kapattım. Şimdi bütün sık iğnelerimin içerisine çift batıyorum. Hemen karşıya geçelim. 1 aynı ilmeğin içerisine tekrar batıyorum. 2 bir yana geçiyorum. 3 aynı ilmeğin içerisine dördüncüyü battım. Tekrar 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Şimdi bir sık iğne, bir arttırma. Buraya bir sık iğne, bir yanındakine bir arttırma yapıyoruz arkadaşlar. Yine 6 kere. Bir sık iğne yaptım. Hemen yanındakine aynı ilmeğin içerisine çift battım, arttırdım. Bir sık iğne yaptım. Bir yandakine çift battım. Yani arttırdım. Bunu sıra sonuna kadar tekrarlayalım 6 kere. Evet. Bir sık iğne, bir arttırma yaptık. Toplamda 18 sık iğne elde ettik. Şimdi 2 sık iğne, bir arttırma yapıyoruz arkadaşlar. 1 2 tane tek batıyorum. Buraya arttırma yapıyorum. 2 tane tek batıyorum. Yan yana 2 tane tek battım. Üçüncüyü arttırma yapıyorum. Aynı ilmeğin içerisine çift batıyorum. Bunu da yine 6 kere tekrarlayın. Sıra sonunda buluşalım. Evet, şimdi 2 sık iğne, bir arttırma yaptık arkadaşlar. Dolayısıyla 24 tane sık iğne elde ettik. Artık arka ilmeklerden alacağız. Yani 24 tane bilo öreceğiz. Yani bek, arka lobdan örme. Şu şekilde göstereyim size hemen. Bakın, bu iki ilmeğin ortasına batıyorum. Battım, buradan çıktım. 1 battım, buradan çıktım. 2. Bu arada arkadaşlar benim ipim kalın olduğu için ben 2 sık iğne, bir arttırmada bıraktım. Yani ben böyle minik anahtarlık boyutu istiyorum. Elimin avucumda görün. Eğer siz daha büyük yapmak isterseniz 3 sık iğne, bir arttırma yapın. Bir arttırma daha yapın. Ondan sonra biloya geçin. Ama ben anahtarlık boyutu bu şekilde küçük istediğim için 2 sık iğne, bir arttırmada bıraktım. Evet, devam edelim. Bu şekilde 24 sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Arka loblardan alarak. Bakın. Gördünüz mü? Ön ilmekleri bırakıyoruz. Bu şekilde sayın. 24 tane sayacaksınız. 24 tane yapacağız bundan. Evet. Sıra sonuna geldiğimizde buluşalım. Evet, 24 tane arka loblardan alarak ördük. Bakın şeklimiz çıktı. Yani biz şimdi bu çiçekleri koyacağımız üst tabanı yaptık. Şimdi arkadaşlar 6, 7, 8, 9, 10. 5 sıra düz örüyoruz. Dümdüz. Bakın şöyle. Dümdüz. Her sıraya tek batarak 5 sıra düz öreceğiz arkadaşlar. Size şöyle anlatayım. Mesela 2, 4, 5. sıradayız. 10. sıraya kadar düz örün. Buluşalım. Yani şu kısmı yapıyoruz. Evet. Bakın 2, 4, 6, 8, 10.
10 sıra düz ördük. 10. sıramızdayız. 11. sıraya geçeceğiz. Şimdi 2 sık iğne bir azaltma yapıyoruz arkadaşlar. 1 2 sık iğne normal ördüm. Şimdi azaltıyorum bakın. Ön ilmekten aldım. Bir yanındakinin de ön ilmeğini aldım. Buradan çıktım. İkisini de bir çıktım. Bir tane daha birlikte yapalım. Pardon. Bir sık iğne yaptım. İkinci sık iğnemi yaptım. Ön ilmekten bir tane aldım. Yanındakinin ön ilmeğinden de bir tane aldım. İkisini bir çıktım. Kalan ikisini de bir çıktım. Bu şekilde 2 sık iğne bir azalt yaparak sıra sonunda buluşalım. Evet. 2 sık iğne bir azalt yaptık. Bakın çizgimiz şuradan belli. Sıra sonuna geldiğimiz diyeyim yani. Şimdi bir sık iğne bir azalt yapıyoruz artık. Bir sık iğne yaptım. Ön ilmeklerden alarak azalttım. Tekrar bir sık iğne yaptım. Ön ilmeklerden alarak azalttım. Yine bunu 6 kere tekrarlayın. Bir sık iğne bir azaltı, sıra sonunda buluşalım. Evet, bir sık iğne bir azaltmamızı yaptık. Şimdi doldurma işlemine geçelim. Elyafımızı dolduralım. Elyafınızı doldururken şu tabanı düzleyerek doldurun arkadaşlar. Şöyle bir tabure görüntüsü gibi olsun. Yoksa bunu böyle iterseniz burası şişkince olur. Çok güzel olmaz. Şimdi elyafımızı doldurduk. 6 kere azaltıyoruz arkadaşlar. Bakın. Yine ön ilmeklerden alarak 1, hemen yanına devam ediyorum. 2, hemen yanına devam ediyorum. 3. Bu şekilde 6 kere yapın. 6 kere azalttıktan sonra şimdi 6 kere arttırıyoruz. Bakın. Aynı ilmeğin içerisine çift batıyorum. Eğer sizinki 5 olduysa falan hiç durumu bozmayın, ya da fazla olduysa aynı bu şekilde devam edin. Arttırma yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde 6 ilmeğimize de arttırarak tekrar 12 sık iğne elde edeceğiz arkadaşlar. Evet, şimdi 12 sık iğnem oldu. Şimdi ise bir sık iğne bir arttırma yapıyorum. Bir sık iğne yaptım. Bir tane arttırdım. Bir sık iğne yaptım. Bir ilmeğin içerisine çift battım. Bir tane arttırdım. Bu şekilde sıra sonuna gelene kadar 6 kere tekrarlayın. Evet, bir sık iğne bir arttır yaptıktan sonra 18 sık iğne elde ettik. Şimdi 18 tane düz örün arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18.'ye geldiğinizde şöyle yapalım. 18 dedik ya. Bunu buradan ilmek kaydırarak çıkaralım ve keselim. Evet. Gövdemiz hazır. Şimdi kenarlarındaki fırfırı yapacağız arkadaşlar. Ben simli bir ip kullanacağım. Çok ince benim ipim. Siz daha kalın, yani normal bir aynı ayarda bir ip kullanabilirsiniz. İpimi bu şekilde bir zincir çekip sabitledim. Bu bilo yaptığımız yer var ya, buraya geldik en başına. Bakın, istediğiniz yerden de başlayabilirsiniz, sıkıntı olmaz da yerinizi bilin diye. Buradan ipimi taktım, şöyle alayım ve bir sık iğne yaptım. Bütün etrafını arkadaşlar sık iğne yaparak dolaşıyoruz. Buradaki bıraktığımız ilmeklerden sık iğne yaparak bütün etrafını sık iğne yaparak dolaşalım. Evet, sıra sonuna geldik. Şimdi bakın, başlangıç ipimizle birleştireceğiz. Hemen buradaki başlangıç ipimizin sık iğnesine batıyorum.
Bu şekilde çıkıyorum. İlmeğimi kaydırdım. Şimdi her ilmeğimin içerisine 3 tane sık iğne yapacağım. 3 arttırma. Bakın. 1, aynı ilmeğin içerisine 2, tekrar aynı ilmeğin içerisine 3. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Her ilmeğe 3 tane arkadaşlar. Evet. Fırfırımızı yaptık arkadaşlar. Şimdi bu ipleri gizleyeceğiz. Bu aralardan iplerimizi geçirelim. Evet, bunu da alttan alalım. Şu şekilde. Diğerini de alayım. Bunu da buradan keselim. Tamamdır. Eğer siz de benim gibi çok ince bir iple fırfır yapacaksanız simli iple 4 tane doldurun. Her ilmeği 4 doldurun. Ama normal bir beyaz ip kullanıyorsanız her ilmeği 3 adet doldurun arkadaşlar. Şimdi buketimiz hazır. Çiçek yapımına geçiyoruz arkadaşlar. Çiçek yapımı için 7 tane zincir çekeceğiz. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi bu zinciri dolduruyoruz. Hemen ikinci sırama bir sık iğne yaptım. Hemen yanındakine bir arttırma yapıyorum. Aynı ilmeğin içerisine 2 batıyorum. Hemen yanındakine aynı ilmeğin içerisine 3 batıyorum. 1, 2 ve 3. Şimdi tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Bir yanındakine bir sık iğne, diğer yanındakine bir arttırma, aynı ilmeğin içerisine bir arttırma ve sondakine ise 3 tane arttırma. Yani bir ilmeğin içerisine 3 sık iğne yaptım. Sonuncuyu yaptım. Bu ilmeğimi buradan ilmek kaydırdım arkadaşlar. Bakın gülüm dönmeye başladı. Bu şekilde çevirdim, çevirdim, çevirdim. Hemen bu gülümüzün arka en alt kısmından iğnemi çıkardım ve tekrar ilmek kaydırdım. Şöyle yapalım. Şunu şuradan alayım. Bir tane zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Tığımı çıkardım. Bakın minnoş bir gül oldu. Bunu buradan bağlıyorum. Bir tane daha bağlayayım. Sıkı olsun. Ve keseceğim. Kalan ipimi şu şekilde en dipten kesiyorum. Arkadaşlar bu gülden 5 tane yapalım. Bakın şöyle ben 5 tane yapılmışını göstereyim. Bir de 4 taneyi göstereyim. Şöyle. Burada 5 var. Burada 4 var. Yani sığdırabilir isterseniz şöyle aslında buraya 5 de sığardı ama ben bunu 4 yaptım. Bunu 5 yaptım mesela. Siz keyfinize göre ister 4 yapın ister 5. Şimdi 5 tane gülümüzü yaptık. Yaprak yapıyoruz arkadaşlar. Ben burayı bu yeşil kullandığım için farklı bir yeşil tonu kullanacağım. Sihirli halka yapıyoruz. İçerisine 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, biraz halkamı kapatayım. Ve 3. Halkamı tamamen kapattım. Bakın 1, 2, 3. Şimdi hemen karşıya batıyorum. Karşıya battım. Şuradan ilmeğimi aldım ve ilmeğimi bu ilmeğimden geçirdim. İlmeğimi kaydırdım arkadaşlar. Şimdi üzerine 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çektim. Hemen yanındakine bir sık iğne yaptım. İpimi üzerine aldım. Bir yanındakine de şu şekilde bir yarım trabzan yaptım arkadaşlar. Şöyle. Şimdi hemen bir yanındakine şuraya batıp tekrar ilmek kaydırma yaptım. Tekrar 3 zincir çektim. 3,
Bir yanındakine bir sık iğne yaptım. İpimin üzerine aldım. Diğer yanındakine de şu şekilde battım. 3 zincirimi bir anda çektim. Yani yarım trabzan yaptım. Tekrar son ilmeğime battım. İlmek kaydırma yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Bir sık iğne yaptım. Üzerine aldım. Şu şekilde üçünü bir çektim. Tekrar yanındakinin dibine battım. İlmeğimi kaydırdım. Şu şekilde ipimi kestim. Şu arkadan da bağlayacağım. Ve şöyle çiçeğimiz hazır. Kalan ipimi de şu şekilde kesiyorum. Evet arkadaşlar, bundan şöyle göstereyim size. Bu yapraktan da yine kaç tane gül yaptıysanız o kadar sayıda yaprak yapın. Ben 5 tane yapacağım. Evet arkadaşlar, şimdi iğnemizi ipimizi aldık. Ben şöyle şeffaf, bir görünmeyecek incelikte normal, şöyle göstereyim mezuramı. Şu şekilde bir ipi aldım. Gülümün arkası ters bakacak şekilde şu şekilde yaprağımla birleştirdim. Arkadaşlar bunu silikonla yapıştırıyorlar, uhuyla yapıştırıyorlar ama ben bunun kalıcı olacağını düşünmüyorum. Ben uzun ömürlü bir şey yapmak istiyorum. Bence o silikon sökülür, kopar yani. Bilmiyorum. Bu şekilde yerleştirdim. Alttan üstten bunu buraya dikeceğim arkadaşlar. Daha sağlam olur. Hatta daha da sağlam olsun istiyorsanız bu ip ince bile daha kalını yapabilirsiniz. Daha kalın, aynı renkte bir ip kullanarak belki daha da sağlam yapabilirsiniz. Bu şekilde güllerimizi tek tek dikiyoruz arkadaşlar. Evet, güllerimizi diktik arkadaşlar. Şimdi şuradan beyaz ipimden yine bir parça aldım. Şuraya bir kurdele konduracağız. İyice sıkıyorum, sımsıkı. Evet, şu şekilde minik bir kurdele yapıp iplerimi kesiyorum arkadaşlar. İşte tatlı buketimiz hazır. Ben bunu 8 Mart Kadınlar Günü için öğretmenlerimize hazırladım. Sevgili öğretmenlerimiz, özel eğitim, Şehitlik Özel Eğitim Anaokulu öğretmenlerine buradan da çok teşekkür ediyorum. Benim küçük oğlum özel bir çocuk, onun okulu, onun öğretmenleri çok kıymetli benim için hepsi. O yüzden onlara çok fedakarlık yapıyorlar her konuda çocuklarımıza. Onlara bu tatlı anahtarlıkları hediye etmek istedim. Buraya bir de anahtarlık takacağım arkadaşlar. Dilerlerse anahtarlık, dilerlerse araba süsü, çanta süsü, dilerlerse evlerinde dekorasyon olarak kullansınlar diye onlara kıymetli, çok kıymetli öğretmenlerimize hediye etmek istedim. Görüşmek üzere.